Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok sevdiğim saray mutfağına ait yapması kolay mı kolay tatlı tarif paylaşıyor olacağım. Güllü aş, namı diğer güllaç. Saray mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan güllaçla ilgili tıpkı menemen gibi yıllardır süregelen bir tartışma var. Menemenin soğanlı mı soğansız mı olacağı kesin bilinmezken damak tadına göreyken aynı şekilde güllaçla ilgili de bu güllacın yapraklarının arasına orta katmana herhangi bir fıstık, ceviz, badem konur mu, konmaz mı? Bu da hala üstünde %100 anlaşılabilen bir konu değil. İncelediğimde saray mutfağında genelde araya herhangi bir çerez konmadığını görüyorum. Çerez, fıstık, fındık, ceviz tozu. Ama ben bu tarifimde araya bir kase hazırladığım blenderdan geçirdiğim cevizlerimi ekliyor olacağım. Bu şekilde yapacağım. İsteyenler en üstüne de koyabilir. Saray mutfağında olduğu gibi büyük bir ihtimalle bu tercih tamamen size kalmış. Adından da anlaşılacağı gibi bu tatlıda gül suyu kullanıyoruz. Eğer gül suyunu sevmeyenler varsa aranızda sevmeyenlere bile sevdirebilecek bir önerim var. Eminim ki hepimiz şu küçük üzümlü kağıt keklere bayılıyoruzdur ve seviyoruzdur. Sevmeyen yoktur. Bu kekleri yaparken, muffinleri yaparken içine bir miktar da gül suyu ekleyin ve lezzet katmanlarının nasıl daha yukarı çıktığını göreceksiniz. Dediğim gibi gül suyu sevmeyenleri bile sevdirecek bir tarif. Üzümlü kağıt keki de gül suyuyla denedikten sonra da yorumlarınızı videomun altına bekliyor olacağım. Yapmamı isterseniz de videolarımda yine aynı şekilde yorumlara yazmanızı istiyorum lütfen. Şu anda ocakta Kayseri'ye ait harika bir gurme lezzet pişmekte. Güveçte pöç kebabı. Kayseri'ye özgü enfes lezzetin de tarifini şu sağ üst köşeye kart olarak şimdi bırakıyorum. Güllaç tarifimi izledikten sonra da pöç tarifimi izleyerek bu enfes geleneksel gurme lezzetin pöç kebabının tarifini de kanalımdaki videolarda bulabilirsiniz. Malzemelerim 13 adet güllaç yaprağı var. 3 litre süt, gül suyu, 2 su bardağı toz şeker ve 1 kasede blenderdan geçirdiğim ceviz içim var. Şimdi bu 3 litre sütü ocakta ısıtıp ardından güllacımızı yapmaya devam ediyoruz. 3 litre sütümü ısıttım. Şimdi içine 2 su bardağı şekerimi ekliyorum. Şekerlerimin erimesini için hızlıca karıştırıyorum. Zaten hemen eriyorlar. Şimdi güllacımızın sütünün içine 3 kaşık gül suyu ekliyorum. Hatta ben çok seviyorum. 4 kaşık ekledim. Burada sütün ısısının yoğurt mayaladığımız ısı yani 38-40 derece arasında olması gerekiyor. Daha sıcak olursa güllaç yaprakları eriyecektir ve hamur olacaktır. Eğer daha soğuk olursa çok büyük sıkıntı değil. Biraz daha fazla bekleterek güllacın yumuşamasını yine sağlayabilirsiniz. Ama fazla sıcak olursa güllacınız tamamen hamur olup hiç güzel olmayacaktır. Dolayısıyla sütün ısısının yoğurdu mayaladığımız 38-40 derece civarlarında olması gerekir. Yoğurt yapan herkesin bildiği gibi bunun da kolay bir yöntemi var. Böyle küçük parmağımızı süte daldırdığımızda eğer parmağınız yanmıyorsa, hafif ılıksa, yanıp yanmamak arasındaysa ısısı, hafif ılıklık geliyorsa bu 38-40 derece oluyor. Sütüm yaklaşık 38-40 derece tam yoğurt mayalama ısısında hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Güllaç yapraklarını dizmeden önce tepsimin tabanına 2 kepçe süt ekliyorum. Tepsim biraz büyük. Tamamen tabanını kaplamasını isterim. Dolayısıyla şöyle 3 kepçe benim için daha iyi olacak. Evet. Güllacın yapraklarına baktığınız zaman bakın bir yüzü böyle parlak ki bu genelde paketten açtığınızda üst yüzüdür. Bir yüzü de böyle mat. Bu mat olan yüzeyler alta gelecek, parlak olan yüzeyleri de üste gelecek şekilde kat kat şimdi bunları diziyor olacağız. 13 yaprak güllacım var burada. Şöyle birinci katı koyuyorum. Güzelce. Ardından yine üstüne tekrar şöyle şekerli sütümü gezdiriyorum. İkinci katımı koyuyorum. Bu işlemi her kat için tekrarlayacağım. 6. kata geldiğimde araya cevizlerimi serpeceğim. Şöyle 6. katımı da koyuyorum ve şöyle hafiften tam ortasına gelmişken bastırıyorum. Gördüğünüz gibi süt zaten tepsinin içindeki süt de üstüne çıkıyor. 2 kepçe daha sütümden ekliyorum.
Buraya cevizlerimden koyuyorum. Saray mutfağında güllacın ortasına fındık, fıstık konur diyen de var, konmaz diyen de var. Tıpkı menemendeki soğanlı soğansız olayı gibi yıllardır süregelen bir tartışma. Ama ben bu şekilde seviyorum. Sizin tamamen zevkinize kalmış. Koymanızı tavsiye ederim. Cevizlerimi yerleştiriyorum. Bir miktarda üstüne koymak için ayırdım. Cevizleri serperken şöyle bir şey fark ettim. Bakın, koyduğum süt hemen hemen güllaçlarım bayağı bir yumuşatmış durumda. Tabii ki bu markadan markaya da değişiyordur. Dolayısıyla sanırım sütümün hepsini kullanmayacağım. Bana 2 litre yeterli olacak. Çok fazla koyarsam da hamur olacağını şu anda fark etmiş durumdayım. Bir kat daha koyuyorum. Bakın artık süt yukarı çıkmıyor. Alt katmanlar bayağı bir emmiş. Şöyle 1 ve 2 kepçe. Şöyle. Geriye kalan 7 adet güllaç yaprağımı da kepçe ile aralara süt koyarak bu şekilde tatlımı tamamlıyorum. Bunu yaparken sizler de benim gibi göreceksiniz ne kadar süt eklemeniz gerektiğini. Hemen yumuşuyor zaten. Artık güllacım hazır. İlk önce bunu oda sıcaklığına gelmesi için biraz dinlendireceğim. Ardından 2 saatte buzdolabında bekletip afiyetle tadına bakmak için tekrar burada olacağım. Saray tatlısı güllacım buzdolabında 2 saat dinlendikten sonra artık yemek için hazır. Önce dilimleyip porsiyonlara ayırmak istiyorum. Harika. Kendime ortadan torpilli bir dilim almak istiyorum. Enfes görünüyor. Üzerine önce biraz ceviz ekliyorum. Şimdi tadına bakalım. Hiç hamur olmamış. Süper. Fazla şekerli değil. Çok güzel, dengeli bir tadı var. Güllaç tarifi videomu beğenip altına yorumlar yapmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yanındaki o bildirimler çanını işaretlediğinizde yeni videolarımın mesajları anında size ulaşacaktır. Evde kaldığımız bu günlerde spor yapmaya devam, sağlıklı kalmak ve daha çok yiyebilmek için kanalımın da mottosu olan spor yap diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.